Selam arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Doğanın mucizelerinden olan kuşları balkonumuza konuk ettik. Bu videoda kuş fotoğrafçılığı, kuş gözlemciliği hakkında bilgiler vereceğiz. Bu benim muhtemelen çektiğim ilk düzenekli kuş fotoğrafçılığı olacak. Balkonuma bir düzenek koydum. Yani bir tabak koydum. Tabağın içerisinde yem var, su var. Yaz geldiği için kuşlar su bulmakta, yem bulmakta zorlanabilir. O yüzden balkonumuza bir kap su koyarsak dışarıdaki canlılar da bunlardan faydalanır. Bu videoda kuş gözlemciliği yapanlara, kuş fotoğrafçılığı yapanlara ilham kaynağı olur diye ümit ediyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben düzeneyi kurdum. İçerisine biraz yem koydum. Hem kuş yemi hem mısır falan koydum. Kuşları bekleyeceğiz. Bu biraz uzun sürecek çünkü kuş fotoğrafçılığı çok zor arkadaşlar. Zor olmasının en büyük sebeplerinden biri kuşları bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu bekleyiş çok uzun sürebiliyor. Bu yüzden biz de makinamızı kurduk bu şekilde. Bekliyoruz. Makineyle hem video çekeceğiz hem fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Bu fotoğrafları da yine Instagram hesabımızda paylaşacağız. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Bakalım kuş fotoğrafçılığında neler yapabileceğiz. Hadi kuşları beklemeye başlayalım. Burada gördüğünüz gibi düzenek hazır arkadaşlar. Şu an sadece kuşların gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi o kap aslında ben daha önce bir kedi beslemiştim. O kedinin mama kabıydı. Ben ne yaptım? Oraya sabitledim onu balkonun köşesine. Ve içerisine su ve yem bıraktım arkadaşlar. Şimdi beklemeye koyulacağız. Bakalım hangi kuşları yakalayacağız. Aslında ben onu dün sabitlemiştim oraya. Kuşlar biraz galiba içerisinde takılmışlar onun. Şöyle biraz geri çıkarsam anlarsınız mevzuyu. Gördüğünüz gibi içerisinde yem de görünüyor zaten. Bekleyelim bakalım kuş yakalayabilecek miyiz? İlk kuşlar geldi arkadaşlar. Şu an video kaydını alıyorum. 2 tane Yusufçuk yani kaya güvercini toplum içinde Yusufçuk olarak biliniyor. Fotoğraflarını çekeyim derken kuşları kaçırdık. Tabii birkaç tane çektim. Tam uçarken ya da tam böyle konacakken falan çekmek gerekiyor. Tabii onu yakalamak biraz zor olacak arkadaşlar. Çok takip istiyor. Ve sessiz olmanız gerekiyor. Benim mesafem 2 metre kadar. Bu kadar mesafeden de hani hareketsiz durmak çok zor zaten. Yine de olabildiğince çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir kuş geldi ama düzeneğimizden korkuyor galiba. Bir tane mısır aldı ve sağa sola bakıyor, buraya bakıyor. Acaba bir şey yapacak mıyız diye. Tabii kuş fotoğrafçılığında bazı önemli detaylar var. Bu detaylardan bahsedeyim. Hem görüntü kaydı alırken hem de size bunları anlatayım arkadaşlar. Kuş fotoğrafçılığındaki en önemli şeylerden birisi sessiz olmak. Çok sessiz ve sakin olacaksınız ve bayağı bir zaman alıyor bu. Çünkü kuşu takip ediyorsunuz. Kuş geliyor, sizden korkuyor, çekinebiliyor. Canı o an yem istemeyebiliyor. Bayağı bir uzun zaman sarf etmeniz gerekiyor kuş çekebilmek için. Tabii bir diğer önemli detaylardan birisi de arkadaşlar kullanmış olduğunuz ekipman, makine. Ben Sony A7R5 ve üzerinde de 70-200 ikinci seri bir lens kullanıyorum. 61 megapiksel çözünürlüğü var fotoğrafta. 8K videoda maksimum çözünürlüğü var. 4K 60 FPS görüntü çekebiliyor. 100K'da HD'de 100 FPS görüntü alabiliyor arkadaşlar. Böyle bir ürün almak istediğinizde tabi biraz fiyatları pahalı. Tabi daha uygun makineler de var. Daha uygun body'ler de var. Ben Canon'dan Sony'ye geçtim ve Sony'ye geçtikten sonra ben fotoğraf makinesi kullanmadığımı düşündüm daha önce. Çünkü bambaşka. Evet biraz body'si küçük ama kalitesi, fotoğraf kalitesi, çözünürlük kalitesi, video kalitesi bambaşka arkadaşlar. Bu makineyi kısaca anlatacak olursam size 61 megapiksel çözünürlük var. 8K video çözünürlüğü var. Ayrıca makinede yapay zeka var. Tren, araba, uçak, kuş, insan bunları tanımakta çok kolaylıkla hareket edebilirsiniz. Şu an mesela
kuş çekiyorum ve kuşu çok çabuk tanıyor. Bazen kendim netliyorum tabii. Daha önce paylaşmış olduğum Instagram'da kuş fotoğrafları var. Size onları göstereyim arkadaşlar. Biraz da dışarıda çekmiş olduğumuz kuşlardan bahsedelim. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafları ben Ankara Kuğulu Park'ta çektim. Kuğulu Park kuşların yoğun olduğu bir bölge. Tabii orada insanlar kuşlara yem veriyor. Burada size tavsiyem biraz sabırlı olmanız arkadaşlar. Eğer sabırlı olursanız çok güzel kuş fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Ben ortalama 3 saatte bayağı bir fotoğraf çektim. 250'ye yakın fotoğraf çektim arkadaşlar. Yani 250 farklı kuşun fotoğrafını çektim. Tabii bir kısmı kaçtı, bir kısmı olmadı, bir kısmı netlemedi. Bir kısım fotoğraflar bulanık çıktı. Bunlar olacak şeyler. Olur yani, normaldir. Şunu düşünmeyin, yani fotoğrafçının her çektiği kare dört dörtlük olmalı, çok iyi olmalı, çok güzel olmalı diye bir şey yok. Gün boyu fotoğraf çekersin. 3 tane fotoğrafın çok kaliteli olmuştur. Diğerleri bir işe yaramaz. Bu iş böyledir. Burada en önemli etken kuşu takip edebilmeniz. Çünkü kuş 60 kilometre ile 80 kilometre arasında hızlı uçuyor. Ve böyle bir ortamda kestiremeyebiliyorsunuz. Buradaki en büyük rahatlık benim kullanmış olduğum lens ve body harika denilecek seviyede hızlı netliyor arkadaşlar. Çok hızlı netliyor. Öyle böyle değil. Yani ben ilk aldığımda şaşırmıştım. Bu lensi taktıktan sonra birkaç denedim böyle. Ya milisaniye sürmüyor. Anında netliyor. Kuşları çekerken bayağı vizörle takip etmekte zorlandım. Siz küçücük bir ekrandan bakıyorsunuz. Kuş hızlı bir şekilde gidiyor ve o an nereye gidebileceğini tahmin edemeyebiliyorsunuz. Bazen makine netlemiyor kuşu, siz netleseniz bile. Tabi bunun 700'e yakın, 700'den fazla galiba bir netleme noktası olduğu için ben çok rahatlık çektim. Hayvan ve kuş algılama modunda çok rahat görüntü çekebiliyoruz. Benim almak istediğim lenslerden birisi de 200'e 600. Yani bu işi yapıyorsanız bu tarz telefoto lensler almanız gerekiyor. 200'e 600 lens aldığınız zaman daha uzaktan çok rahat görüntüler çekebilirsiniz ki böyle bir makinede full frame 61 megapiksel bir makinede çok güzel kuş fotoğrafları çekersiniz. Tabii örnekleri var. YouTube'dan diğer arkadaşlardan, diğer fotoğrafçılardan izleyebilirsiniz. Ben Olle Nilsson diye birini takip ediyorum. İsviçreliydi galiba. Muhteşem kuş fotoğrafı çekiyor. Tabii benim fotoğrafçılığım daha genel. Daha böyle canım ne isterse onu çekiyorum. Bazen insan çekiyorum. Bazen sokakta canım ne isterse onu çekiyorum. Bazen işte yapıları, mimarileri çekiyorum. Bazen insanları çekiyorum. Arkadaşlarımı çekiyorum. Öyle zevkine yaptığım için, hobi olarak yaptığım için daha genel kullanıyorum. Size de tavsiyem, yani bu işe başlıyorsanız telefoto lens almanız. Çok pahalı bir şey almanıza gerek yok ilk başta. Yani bu 70'e 200'ün birinci serilerini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 2 kuş daha geldi. Kaçırmazsak fotoğraflarını çekeceğiz. Çok sakin ve yavaş hareket ediyoruz şu an. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, geldi. Yemini yiyor arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi kuş fotoğrafçılığı çok zor. Diğeri arkada. Çok sakin hareket etmemiz gerekiyor. Hemen netleyelim şöyle yüzüne. Sabitleyelim ki kuş öbür tarafa geçerse de takip etsin. Şu an ikisi de tabağın içinde yemini yiyor arkadaşlar. Tabii biz bunların fotoğraflarını da videolarını da çekiyoruz. Biraz bekletiyor sizi. Ortalama 40 dakikadır hiç kuş gelmedi. 40 dakikadır gelen ikinci kuş bunlar. Tabii koyduğunuz yemle de alakalı. Ben muhabbet kuşu yemi, mısır ve bulgur koydum. Bunların kendine ait farklı yemleri var mıdır bilmiyorum. Onlara da bakmak lazım. Şu an tıkır tıkır yemlerini yiyorlar. Hem buraya bakıyor bir yandan hem de yem yiyor. Evet, bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Şu an kaçtılar. Neyden kaçtılar? Büyük ihtimal insan gördüler aşağıda. Ondan kaçtılar. Tam kapatıyordum. 2 tane daha geldi. Şimdi bunlar da büyük ihtimal yemlerini yiyecekler. Bunların fotoğraflarını çekmek isterim ama çok çabuk kaçıyorlar. Evet, şu an yemini yiyor. Pencerenin hemen dışına konuyorlar arkadaşlar. Ondan sonra sağ tarafa geçiyorlar. Şu an biri kondu. Kaya güvercini geldi şu an bir tane yanlarına. Sağ taraftakiler Yusufçuk olması lazım. Sol taraftakiler kaya güvercini arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi hem bana bakıyorlar hem birazdan yemlerini yiyecekler. Kadrajı ayarlayalım şöyle yavaşça. Hadi sen de diğerlerinin yanına geç. Kuşlar gerçekten muhteşem canlılar.
insanlarla iyi iletişim kurabiliyorlar. Şu an diğerlerinin yemeğini bitirmesini bekliyor büyük ihtimalle. Ne oldu? Kanadını kaldırdı. Şey mi diyor? Gelme, burası bizim. Hadi bakayım. Sen de. Sen de başla. Devam et. Güzel. Çok iyi. Biraz da fotoğraf çekelim arkadaşlar. Çünkü hep video çektik. Biraz fotoğraf çekelim. Böyle bir şey çekmek isterseniz tabii insanların daha az olduğu bir yerde de çekebilirsiniz. Bu düzeneyi gidip bir parka, bir ormanlık alana da siz kurabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir şey düşünüyorsunuz, böyle bir şey çekmek istiyorsanız bu düzeneyi gerçekten bir ormanlık alana kurmanızda fayda var. Ben bir yandan hem bilgisayarda işlerimi yapıyorum, video izliyorum, yayın izliyorum, hem de bir yandan kuş fotoğrafları çekiyorum. Size tavsiyem kısaca bu videodakiler gibi olur. Eğer sizler de merak ettiğiniz bir şey varsa yoruma sorabilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii bu benim amatör yaptığım içerik. Bunların daha profesyonellerini ileride yapacağım inşallah. Yapabilirsek. Bakalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.